Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Instagram sayfamın en sevilen hırkalarından biri olan degradé hırka çalışması yapacağım. Siz de benimle örmek isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi hırkamızın ölçülerini vereyim. Daha sonra hırkamızın yapımına geçelim. Beden genişliğimiz 31 santim. Beden uzunluğumuz 35 santim. Kol evimizin uzunluğu ise 16 santim. Kol boyumuzun uzunluğu ise 33 santim. Şimdi degradé hırkamızın yapımına geçebiliriz. Degradé hırkamız için gerekli olan malzemelerimiz 5 numaralı misinalı şişe ihtiyacımız var. Yine 5 numaralı şişe ihtiyacımız var arkadaşlar. 2 adet koyu renk ipe ihtiyacımız var. Ben haki yeşil kullandım. Renk kodum ise 6817. 3 adet de açık renge ihtiyacımız var. Renk kodum 6690 arkadaşlar. İpimi ilk önce 2 kat olarak yaptım. Kapşonu için açık renkte başladım. Toplamda şişime 80 adet ilmek attım. Atmış olduğum 80 adet ilmeğimi 32 sıra haroşa olarak örüp daha sonra misinalı şişime geçeceğim ve kapşonundan 78 ilmek alarak beden kısmına geçip kol ayrımlarını yapacağım arkadaşlar. Daha sonra beden kısmında ise haki yeşil ve vizon rengimizi birleştirip örmeye devam edeceğiz. Ama önce kapşonumuz için 32 sıra örüp gelelim. Şu şekilde 2 kat yapmıştım ipimi. Onu da göstereyim. Toplamda 32 sıra haroşa örüp gelelim arkadaşlar. 32 sıra haroşa ördüm. Şimdi 33. sıradayım. 38 ilmeğimi örerek orta kısma geldim. Burada da 38 ilmeğimiz kalacak. Ortadaki 4 ilmekle şapkamızı örmeye devam edeceğiz. 1 2 3 dördüncü ilmeğimizle kenarda olan 38 ilmekten bir tanesini alıp ikisini birlikte örüyorum. Şimdi dönüyorum. İki, üç, dördüncü ilmeğimizi yine kenardaki 38 ilmekten bir tanesini alıp örüyorum. Şimdi yine döndüm. Dördüncü ilmeğimizle kenardan bir ilmek alıp örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 dördüncü ilmeğimle kenardan bir ilmek alıp örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 dördüncü ilmeğimle kenardan bir ilmek alıp örüyorum. Şapkamızın arkasını bu şekilde kapatıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Dördüncü ilmeğimle kenardan bir ilmek alıp örüyorum.
Evet, bu şekilde şapkamızın arkasını kapatıyoruz arkadaşlar. Kenardaki ilmekler bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Kenarlardan birer ilmek alarak ilmeklerimizi bitiriyoruz. İlmeklerimiz bitene kadar devam edelim. Daha sonra şapkamızdan 78 adet ilmek çıkaracağız. Bütün ilmeklerimi örerek şapkamın arka kısmını bu şekilde kapattım arkadaşlar. Şimdi bedenimiz için toplamda 78 ilmek almamız gerekiyor. Burada 4 ilmeğimiz var. 74 ilmek alacağız. 74 ilmeğimizin yarısını buradaki kısımdan, yarısını da buradaki kısımdan alacağız. 37 ilmek buradan, 37 ilmek de buradan alarak toplam 78 ilmeğe tamamlayacağız. İlmeklerimi şu şekilde alıyorum. Şuradaki ilmek aralarına batarak ilmeklerimi alıyorum. Burada görünen boşluklara batmıyorum. Buralara batıyorum. ...78 ilmeğe tamamlayalım arkadaşlar. Bu kısımdan 37 ilmeğimi aldım. Orta kısımda olan 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi bu kısımdan da 37 ilmek alalım arkadaşlar. 78 ilmeğe tamamladım. Şimdi bir sıra haroşa olarak örüp daha sonra ayrımlarımızı yapalım arkadaşlar. Bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Hem de ayrımlarımızı yapalım. Önümüz için 18 ilmek örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Önlerimiz ve arka 18 ilmek, kollarımız 8 ilmek, aralarda ise ikişer ilmek olacak şekilde ayrımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Önümüz için 18 ilmeğimizi ördüm. Şimdi bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmek haroşa örüp tekrar bir gizli artırma yapıyorum. Şimdi 8 ilmek kol için örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi yine bir gizli artırma yapıyorum.
2 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar bir gizli artırma yapıyorum. Şimdi arkamız için 18 ilmek örüyorum. 1 2 Evet, arkamız için 18 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma. Kol için 8 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi tekrar bir gizli artırma, 2 ilmek haroşa örüyorum ve bir gizli artırma yapıp önümüz için 18 ilmek örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 15 16 ve 17. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp bu yüzde örüyorum. Arka yüzümdeyim. Arka yüzümü tamamen ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Arka yüzümü tamamen haroşa olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde yine artırmalarıma devam edeceğim. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de haroşa olarak ördüm. Şimdi yine orta kısımdaki ilmeğimizin kenarlarına birer gizli artırma yapıyoruz. Şimdi koldaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu ayrımlar için siz ilmek ayracı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kullanmadım. Bir önceki sırada gizli artırma yapmıştım. Burada belli oluyor. Onu da haroşa olarak örüyorum ve 2 ilmeğimin kenarlarına birer gizli artırma yapıyorum. Şimdi arkadaki ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Yine burada ilmeğim kendisini belli ediyor. Bir önceki sırada artırma yapmış olduğum ilmek. Onu da haroşa olarak örüp orta kısımda olan 2 haroşa ilmeğimin kenarlarına birer gizli artırma yapıyorum. Şimdi koldaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeğim. Onu da haroşa olarak örüp
2 ilmeğimin kenarlarına artırmalarımı yapıyorum. Şimdi ön kısımdaki ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Arka yüzümüzü de tamamen haroşa olarak örüp gelelim arkadaşlar. Arka yüzümü tamamen haroşa olarak ördüm. Şimdi yine ön yüzdeyim. Artırmalarıma devam ediyorum. Yine ortadaki 2 ilmeğimin kenarlarında birer artırma yapıyorum. Şu an 3. artırma sırasındayım. 1 2 3 artırmalarımızı yaparak devam edelim. 8. artırma sırasına kadar örelim. 8. artırma sırasında ilik açacağız arkadaşlar. 8 sıra artırma sırası örüp gelelim. 2 4 6 8 8 sıra haroşa ördüm. Şimdi bu sırada bu tarafta iliğimi açıyorum. Erkek hırkası olduğu için bu tarafta iliğimi açıyorum. Kız hırkası olmuş olsaydı iliğimi bu kısımdan açacaktım arkadaşlar. Şimdi 4 ilmeğimi ördüm. Alttaki ipi şişime geçirip örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek örüp yine alttaki ilmeği şişime geçirip örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi iliklerimizi açmış oldum. Yine artırmalarıma devam ediyorum. Bu ipimle toplamda 14 sıra öreceğim. Daha sonra diğer rengimle örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu ipimle 14 haroşa sırası örelim. 8 sıra örmüştük zaten. 6 sıra daha örüp gelelim. Açık renk ipimle 14 haroşa sırası ördüm. Şimdi koyu renk ipimi bağladım. Bu şekilde bir açık bir koyu renk ipimle örmeye devam ediyorum. Artırmalarıma devam ediyorum. 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir gizli artırmamı yapıyorum.
Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. artırma sırasındayım. Toplamda 19 artırma sırası yapıp kollarımıza geçelim arkadaşlar. 19 artırma sırasına tamamladım. Şimdi kolumu örmeye başlıyorum. Ortada olan iki ilmeğimizin bir tanesini beden kısmımıza, bir tanesini kolumuza ekliyoruz. Kolumu bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bu ipimle toplamda 15-16 sıra örüp daha sonra diğer kolumuza geçelim. Kolumu 16 sıra örerek tamamladım. İpimi kestim, ilmeklerimi de ilmek tutucuma geçirdim. İpimi de şu kısımdan bağladım arkadaşlar. Diğer koluma kadar örerek geldim. Şimdi bu kolumu da 16 sıraya tamamlayıp daha sonra ipimi şu kısımdan bağlayacağım. Bedenimi örmeye başlayacağım. Bedenimizi de 16 sıraya tamamlayıp daha sonra tek renk olan ipime geçeceğim. Yine iki kat olarak bu ipimle devam edeceğim arkadaşlar. 14 sırada bir de ilik açıyoruz. Şu an 12 sıra ördüm. 2 sıra sonra yine aynı yerlerden iliklerimi açacağım arkadaşlar. Şimdi bedenimizi de 16 sıraya tamamlayıp gelelim. Bu kolumu da 16 sıra örerek tamamladım. Daha sonra beden kısmına geçtim. Beden kısmımı da 16 sıra örüp tamamladım. Daha sonra diğer ipimi bağladım. Şimdi iki kat yeşil ipimle örmeye devam edeceğim. Beden kısmımızı istediğimiz uzunlukta yapabiliriz arkadaşlar. Daha sonra kollara geçeceğim. Kollarda kesimlerimiz olacak. O kısma gelince nerelerde kesim yapacağız onu göstereceğim. Şimdi beden kısmımızı tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Beden kısmımızı koyu renk ipimle 24 sıra örüp tamamladım. Kolumu da koyu renk ipimle 15 sıra ördüm. Fakat siz ördüğünüz yaşa göre sıra sayısını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha az, isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi kolda nerelerde kesim yapıyorum onu göstereceğim. Kolumuzda toplamda 6 ilmek kesiyoruz. Şimdi koyu renk ipimi bağladım. Bu sırada kesimlerime başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu kenarda bir ilmeğimizi kestik. Şimdi bu kenarda da yine bir ilmek keseceğiz.
Son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Sondaki ilmeğimi de düz olarak örüp bu sıramı bitiriyorum. Daha sonra koyu renk ipimle 5 sıra örüp yine 6. sırada da kenarlarda birer ilmek keseceğim. Şimdi 5 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Koyu renk ipimle 5 sıra ördüm. 2, 4, 5. Şimdi 6. sıradayım. Yine bu sırada kenarlarda birer ilmek kesiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şimdi 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte örerek kestim. Sondaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yine kesim yaptığımız sıradan sonra 5 sıra haroşa örüp 6. sırada yine kesim yapacağız. Şu kısımda kesim yaptıktan sonra 3 haroşa sırası örüp kolumuzu keseceğiz arkadaşlar. Kolumuzda toplamda 3 tane bu kısımda 3 tane de bu kısımda toplam 6 ilmek kesmiş olacağız. Bu şekilde kolumuzu azaltmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi kolumuzu da bitirip gelelim. Kollarımı tamamladım. İç taraftan diktim arkadaşlar. 6 adet düğmemi de diktim. Hırkamı tamamlamış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.